Herkese yeni bir günden selamlar arkadaşlarım. Bugün Duru'cumla beraberiz. Duru biraz rahatsız. Okula gitmedi o yüzden. Dün akşam kötüydü Duru için. Öyle söyleyeyim. Midesini üşütmüş yani. Bayağı bir mide ağrısı, mide bulantısı çekti. Bugün de okula gitmedi. Şimdi şöyle güzel kahvaltı hazırladım kızımla kendime. Karnımızı doyuracağız. Saat bu arada 12'yi geçti yani. Bayağı bir geçe kaldık ama uyuduk. İkimiz de güzel uyumuşuz. Ben 11'de kalktım. He anneciğim. Babamın yolcu etmek için... Babası gili giderken kalkmış bu yine, evet. Ondan sonra uyuyamadım. Saat 9'a 30 geçe uyudum. Bir kalktım saat 11 olmuş. Değil mi? Güzel uyuduk bugün. Ben Rıza'nın gittiğini duydum. Rıza'ların gittiğini. Baktım Nur'un da sesi var. Neyse dedim geri yatar, uyumuşuz. Bize afiyet olsun bakalım. Vallahi ışıkları yaktım. Evin içi karanlık. Yağmur gelecek belli yani. Üstüme şu gömleği geçirdim. Atlet vardı da. Bir tane tarif önüme düşüp duruyor. Bugün onu çekeyim dedim Reels olarak. Hem Instagram'a hem buraya. Kendim böyle seslendirmeli. Hep diyorlar ki başörtüyle niye çekiyorsunuz Reels'leri? Hani görümcemle çektiğimiz Reels'lerde bir iki arkadaş öyle. Hani konsept mi bu nedir? Onunla böyle hamurdur, işte yemektir falan yaptığımızda yazma bağlamayı seviyoruz. Hem de diyoruz ki hani bizim içeriğimiz ya bu, ikimiz birlikte çekiyoruz ya. Hani bir şey bizi belli etsin. Başörtüyle giriş yapalım mutfağa falan. Öyle bir kendimize konsept belirledik. Bugün dedim ki normal kıyafetle kendi reelsimi böyle çekeyim. Zaten kısır tarifini de böyle çekmiştim. Şu gömleği geçirdim üstüme. Yazlık bir gömlek ama evin içinde fark etmiyor. Her yeri toparladım. Durucum odasında dinleniyor. Dün akşam tam 3 kere kustu arkadaşlarım. Midesini üşütmüş belli. Öyle böyle değil hem de. Çok rahatsız oldu çocuk. Yani şöyle birdenbire saat 9.30-10'a gelirken benim karnım ağrıyor dedi. Kusacağım falan. Sonra 3 kere devam etti yani. Sonra da uyuyakalmış. Dediğim gibi okula götürmedim bugün. Neyse içeride dinlensin, battaniyenin altına yatakta uzanıyor. Azra'nın gelmesine daha bayağı var zaten. Saat 2'ye yeni geldi. Ben de bir sele çamaşır katladım. Kurutmadan çıkartmıştım. Ortalığı hallettim. Şimdi dedim müsaitken onu çekeyim bakalım. Malzemeleri buraya çıkardım. Dün almıştım zaten. Kakaolu bisküvilerimiz var. Şöyle çikolatalarımız var. Şunun 2 paketini kullanacağım. Bitter ve sütlü. 2 pakette bisküvi kullanacağım. Ben şunları fazla almıştım yani. Blender'dan geçeceğiz. Tereyağıyla sütümüz var. Süt 2 su bardağı. Yani sürülebilir çikolataymış bu. Instagram'da o kadar çok önüme düştü ki. Şuna gözüm takılıyor bir yandan da. Orasına ne olmuş? Bunda böyle çoklu bir şey kaynattığımda, yani fazla bir şey kaynattığımda kullanıyorum ama süt sarmış herhalde, dibini çıkaramamışım. Neyse yine süt ısıtacağım zaten. Sürülebilir çikolataymış. Tereyağıyla sütü ısıtıyorsunuz. Ondan sonra diğerleriyle blenderda bız bız yapıp sürülebilir çikolataymış. Bakacağız. Tarifi çekiyorum da buraya koydum. 2 paket kakaolu bisküvi ve 2 paket çikolatayı böyle blender'a sıkıştırdım. Üzerine sütle tereyağını ısıtıp döküyoruz ve blender'dan çekiyoruz. Tarif bu kadar arkadaşlarım. Shorts olarak yüklerim. Instagram'a da yükleyeceğim zaten, oradan da görürsünüz. Bu kadar. Bakalım nasıl olacak. Gerçekten izlediklerim beni ye diyordu. Blender dar mı geldi, küçük geldi dar mı derken, ama yapanlar da böyle yapıyor. Neyse bakalım. Kapanıyor mu? Bakalım. Kapanıyor ya. Yaparız. Hadi bakalım. Sanırım blender'ı bozdum. Sert bir şey de yoktu içinde. Neydi anlamadım. Sesi de değişti ve pürüzsüz yapmadı. O izlediklerim gibi ama kıvamı güzel oldu. Bakın şöyle göstereyim. Sürülebilir çikolataymış. Ama niye şey yaptı anlamadım. Yani şeyle de denedim. Blender başlığıyla işte. Var ya, bir şey böyle heves edince olmuyor ya, bana geliyorlar. Ama çok güzel bir kaşık aldım. Keşke var ya tattırabilsem size. Tatlılar hazır. Neyse ki çekmiş yani, o kadar dibinde bir şey kalmamış. Baktım da şimdi tadım testi yapacağım. Ben yedim zaten de Instagram için çekeceğim yani. Şöyle göstereyim size. Puding gibi de, supangile gibi de, nasıl anlatsam size tadını. Arkadaşlarım çok güzel. Vallahi çok güzel oldu. Tatlı krizlerine birebir. 2 paket çikolata, 2 paket kakaolu bisküvi. Sütle tereyağı var zaten. Hiçbir şey yok tarifinde, dediğim gibi. Çok beğendim. Çok
güzel oldu. Videoyu hazırladım. Duru'yla yedik tabii ki. Çok güzeldi gerçekten. Saat 4 oldu. Bütün evi süpürdüm. İşim bitti arkadaşlarım. Üstümü değiştirmiştim, hatta süpürürken gömleği çıkartayım dedim. Şimdi Azra geldi. Yemek koyuyorum. Dünden bir tek yarım tencere mercimek çorbam kaldı. Pilavla et bitmişti zaten. Bunun altını kısayım. Buraya nohut yemeği koydum arkadaşlarım. Kızlara demleme makarna yaptım. Yine salçalı, sarımsaklı, şöyle tereyağlı sos yapıp demleme usulü üstüne kavurup suyu koyuyorum. Biliyorsunuz kaç seferdir böyle yapıyorum. Şimdi kahve suyu koydum kendime de, burada dünden az bir mercimek çorbamız var yani. Dedim nohut yapayım, turşuyla yenir. Makarna da var. Bugün öyle olsun. Düdüklüyü kapattım. Birazdan kapağını açarım. Şöyle bir canım kahve istedi. Kahve yaptım. Esra'yı açtım. Ben hiç Esra'ya bakmıyorum. Arada böyle işte açtığım zaman haberlerden önce denk gelirsem. Sabahları bir Müge Anlı var biliyorsunuz. Başka da bir şey izlediğim yok gündüz vakti. Gündüz zaten fırsat olmuyor da. Tam kahvemi içtim. Yemeğin tenceresini değiştirdim. Rıza geldi. Üstünü değiştiriyor. Şu çorbanın altını bir yakalım. Çok güzel olmuştu. Dün mercimek çorbası bol limonlu, güzel gitti. Makarnadan kızlar yediler zaten. Onlar şimdi yemeyeceğiz diyorlar. Biz yeriz Rıza'yla. Nohut yemeğini böyle normal tencereme aldım. İlk kez kıymasız pişirdim. Biliyorsunuz ben nohut yemeğini hep kıymalı yaparım. Biz kıymalı severiz. Kıyma yoktu. Markete de soğukta çıkmaya üşendim mi? İlk kez markete üşendim ki ben üşenmem biliyorsunuz. Neyse Elif dedim yap, ne olacak? Bir kaşık aldım. O kadar güzel pişmişti ki lokum gibi. Şöyle sadece havuçlu yaptım. Baharatlarını, tereyağını, domates sosunu koydum. Salçasını. Çok güzel pişmiş. Turşuyla o kadar iyi gider ki şimdi. Lahana turşumuz. Dün açmıştım biliyorsunuz bir kavanoz. Bir kavanozu dün yediğimiz, ya onu söylemedim herhalde. Bir kavanozu dün yedik biz. Şimdi bir kavanoz daha turşu açacağım. Çorba da ısınsın. Afiyetle yiyelim bakalım. Makarna ısıtmayacağım. Rıza'nın da yiyesi yok. Ben de yemeyeceğim. Çorbayla nohut bize yeter. Hatta Rıza'ya sorayım, ısıt derse şurada çok az pilavım var. Onu ısıtırım. Şunları yıkayacağım diye doldurmadım. Şunu da kullanayım. Yağdanlıkları güzel yıkayacağım. İçine ne yapıyorum biliyor musunuz? Pirinç tanesi atıyorum. Bulaşık deterjanı koyuyorum. Bir güzel çalkalıyorum. Çok güzel temizliyor. Sonra da ters çevirip makineye atıyorum. Bunları bu şekilde temizliyorum yani ben. Onu da şeyde görmüştüm. Instagram'da görmüştüm. Pirinç taneleri atıp bulaşık deterjanı koyup böyle çalkalamayı. Bu tür yağdanlıklarda. Pilavı da ısıttım. Turşu çıkardım. Dün akşamdan şu kadar kaldı. O yetmez şimdi tabii. Yenisini açtım. Rıza nasıldı turşu? Güzeldi, çok güzel olmuş. Valla kıvamı, her şeyi çok güzeldi. Geçen sene de, ondan önceki sene de, hatta ondan önceki sene 3 sefer yapmıştım. Bunlar bitince bir daha yaparım. Diğerine de yapmıştım çok. Ölçülerini isteyenlere yazdım da çok güzel oluyor ya. Bak bir hafta sonra yiyebiliyorsun. Hemen bitiyor mu? Kıyır kıyır. Şey oluyor, çerez gibi yeniliyor bak şimdi. Çerez. O şeyler, sarımsakların rengi düzelmiş, fark ettin mi? İthal sarımsak mavi oluyormuş Rıza. Neden? Mavi olduydu ya sarımsaklar. Neden öyle oluyor? Kaynamış suyla birleşince, şu kapaktaki bakır da denk gelince suya, sarımsaklar mavi oluyormuş. Bakıyorum ki saç onları. Ya bilmiyorum, öyle internette öyle yazıyor ama zararsızmış. Ama bak dolapta bekledikçe o sarımsakların maviliği gitmiş, görüyor musunuz? Şu kadar şu kadar. Zararlı olsa Yok zararsızmış, ben baktım onlara. Yedik içtik arkadaşlar. Şimdi buraları toplama zamanı. Kıymasız nohut yemeği enfes olmuştu vallahi. Ben hep alışmışım kıymalı yapmaya. Rıza yer mi yemez mi bir araftaydım. Yedi. Vallahi çok güzel olmuştu. Pilav üstü de yedi. Pilavı da ısıttım. Normalde yedi turşuyla. Gayet iyi gitti. O bir tek etli yemiyor. Kuru fasulyeyi de, nohutu da. Etli sevmiyor onu. Eti sade dün kavrulmuş yedi de yemeklerin içinde sevmiyor. Mesela etli patates yemeği ben çok severim. Ama kıymalı nohutu yiyor yani normalinde. Şimdi şunu da az bir şey kalmış. Onu alayım da makinede temiz dolu, Allah versin. AVM'ye gidecektim. Üşendim bu soğukta.
Hani böyle akşamüstü hani inerim diyordum. Soğukta bir üşendim açıkçası. Bu bir üşengeç günümdü gerçekten. Markete üşendim. Benim herhalde şu bozuldu Rıza. Ne ya? Bugün o bir tarif çektim. Ne bozuldu? Bu robot çekmiyor biliyor musun? Ne çekmiyor? Ha. Bıs bıs İpi sesi mi? geliyor. İpi mi çekmiyor? Bu ipli değil, bu elektrikli olan ya. Bu elektrik. O da kaç senelik? Ta ev açtığımız zaman almıştım. 5,5 seneye gidiyor. 5 sene oldu. Yani. Aynı kalındı. Set halinde yani Anika'dan almıştım, evet. Güzel, memnunum yani. Memnunum aslında. Çay sonra demleriz dedik. Çok şiştik ya, fazla geldi. Allah. Biz aşkın cennet olmaydık. Bak yine yanıyor. Artık melekler imza tutmuyor. Biz aşkın cennet haliydik. Mutfak mesaimiz bu akşamlık da tamam. Çay bulaşığı hariç diyelim, onu sonra demleyeceğiz zaten. Nereye gidiyoruz? Çay suyu koyacaktım. İşimiz var. Aa, korkutma beni be. Korkacak bir şey yok. Çay içmeden 2 dakika çarşıya inelim dedi Rıza, bir şey alacakmış da. Bana da demiyordu, bakayım. Geç bakayım, çok da sürpriz yapmaz ama dur bakayım, bir meraklardayım açıkçası. Benzin almaya mı gidiyoruz yoksa? Bir yalandan beni çıkarttın. Neyse dur bakayım. Hava o kadar soğuk ki, kar geliyormuş bu gece. Kar bekleniyor. AFAD'dan mesaj geldi. Bu gece kar bekleniyor diye. Evet. Rıza, araba da soğuk. Ay, evde soğuk. Dereceyi yükselttiğin halde. Bu gece zaten AFAD sana mesaj attı mı? Bana mesaj geldi. Ne bileyim, ben mi üşüyorum valla. Kıydık kızım, dereceyi yükselttik. Vay, kıymış, dereceyi yükseltmiş. Kaç yaptın valla? Sanki 60 yapmış gibi konuşuyorsun. Bir şey yaparsan hocana güzellik gelsin. Ha, yok, kaç yaptın kıydım derken? 45 mi yaptı? Doğalgazı kaçta yakıyorsunuz? Yazın bakalım. 43 yapmış. 43 yazma. İyi, normal. 43 bile dünya şey giriyor ama. Normal. Neyse, Hareket nereye gidiyoruz bakayım? Dökül. Çarşıya gidiyoruz diyor. La ilahe illallah. Nereye getirdi bizi biliyor musunuz? Pastaneye. Tatlı alacak herhalde. Ben de vallahi bir sürpriz yapacağız sandım. Sürpriz işte. Sürpriz tatlı almaya geldik. Ne alacağız? Şunun beyazını aldık, meyvalısını. Kakaolar da güzel de. Ekmek ne güzel koktu Rıza. Taze ekmek.
Evet. 100 binin Neyin kutlu olsun. kutlamasıymış biliyor musunuz? 100 binin kutlu Elif'in olsun. güncesi 100.000 oldu. Evet. Ben gündüz baktığımda bir 40 kişi falan vardı. Rıza da haberlere bakarken fark etmiş son 10 kişiydi. Ve o son 10 kişi geldi biliyor musunuz az önce? Evet. Üfleyelim Üfleyeceğim valla. He? Evet. Sen gel. Ben tutayım. Evet. Hadi Nicim ama burada tabii en büyük payı olan Sizlerin takipçilerime teşekkür sayesinde. et. Sıfır desteksiz kendi başıma çıktığım bu yolda 100.000'e kadar geldik. Darısı nice 100.000'lere olsun. İnşallah. Bu balkon konuşmasını da böyle yapmak istemezdim ama pijama moduna girmiştim. Hadi Neyse. bakalım. Al. Tast. Artık pastamızı keselim değil mi Duru'cum? Hı hı. 100.000 pastamızı yiyelim. Ay. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize çok teşekkür ederiz. Valla gündüz bir 40 kişi kalmıştı. Ben de Rıza işten gelince dedim ki Rıza dedim YouTube'da dedim 40 kişi kaldı dedim 100.000 olmamıza. O da haberlere bakarken bir bakmış. Ben o ara burada mutfak toparlıyordum ya. Ondan sonra dedi ki çay demlemeden dedi bir çarşıya gidip gelelim. Hala çakmadım yalnız. Ay ekmeğe gidince söyledi yani pastaneye gidince söyledi. Ve 100.000 olduk. Duru'cum. Arkadaşlar anneme YouTube'a ilk başladığında Metis'e size 100.000 yaptınız. Duru, kısa süre olmadı. Biraz uzun sürdü aşkım. Niye biliyor musun? Sen 1 yaşındaydın ben YouTube'a başladığımda. Sen şimdi dana gibi oldun. Bak, kucağa bile gelmiyorsun. Duru 1 yaşındaydı YouTube'a başladığımızda. Ya. Bu evde başladık. Bu Hayır. evde 100.000 olduk. Daha aşkım. aylıktım. Hı? Daha 1 yaşındaydın. Bak şimdi taşıyamıyorsun. Karnın geçti mi? Hayır. Biraz ağlıyor. Ağrıyor mu? Evet. Arkadaşlar pastamız da çok güzel bu odada. Değil mi? Evet. Anne bak. Ay çıtır çıtır Duru. Oy. Baksana. Arkadaşlar sesi bakın. ASMR gibi. ASMR mi? Evet. Ben bir tane çileğinden de güzel istiyordum. seçmişiz. Aa içinde çilek varmış zaten. Evet. Ama ben bir tane çileğinden aldım. Bak. Tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Şöyle pastanızı göstereyim. Şöyle çayımızı da içelim. Resim çektim de o yüzden oraya koydum. Ve bu akşam taşacak bu deniz akşamı. Yeni bölüm başladı. Güzel tatlı keyfimizle dizi izleyelim. Şöyle battaniyenin altındayım arkadaşlarım. Kızlar odaya çekildiler. Tatlımızı yedik, çayımızı içtik. Diziye bakıyoruz da reklama girdi şimdi. Gideyim o tabak bulaşıklarını da makineye koyayım da kurumasınlar. Bir su dolandırmam lazım onlara. Böyle bugünü de bitirdik valla. Elif bacınız 100.000 oldu mu? Oldu. Bu video çekmeye ara vermeden önce de 100.000'e çok yaklaşmıştık. Sonra ben bir hafta ara verince çıkanlar olmuştu tepki olarak. Hatırlarsınız biz sanırım bir 500 kişi takipten çıkmıştı o zaman. Yanlış anlayanlar, yanlış düşünenler olmuştu ama o zamandan yine bu zamana sayımız geldi. Bugün en son 100.000 oldu. Plaket isteyebiliriz artık YouTube'dan. Plaketimiz gelsin. Valla Duru 1 yaşındaydı başladığımda. Hatta 1 yaş doğum gününü kutladık. Burada videosu var. Duru geldi 8 yaşına. Nice 100.000'lere diyelim. Güzel insanlarla, bizi sevenlerle yolumuza devam inşallah. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başka ne diyeyim valla. Güzel yani mutlu. İnsan emeklerinin karşılığını böyle bir şekilde hani güzel bir kitleye ulaşınca mutlu oluyorsun tabii ki. Çok sevenimiz de var. Çok
güzel insanlarla da tanıştık bu zamana kadar. Yüzle tanıştığımız çok insanlar da oldu. Hala oluyor. Bir çarşıya gittiğinde, bir markete gittiğinde ya da başka bir şehre gittiğinde bile her yerde karşılaşıyoruz illaki aranızdan birileriyle. Öyle nice yüz binlere diyelim. Bu videoyu da kapatayım. Hepinize keyifli hafta sonları. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.